Ben Doktor Serhat Atalayevich, plastik cerrahi uzmanıyım. Tıp Fakültesi Ege Tıp mezunuyum. Uzmanlığımı İstanbul Tıp Fakültesi'nde yaptım. Daha sonrasında bir süre kamuda çalıştım, yaklaşık 5 yıl civarında. Yaklaşık 2 yıldır da kendi kliniğimde hizmet veriyorum. Bölümümüzün tam adı plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi aslında. Tüm vücut bölgesi bizim ilgi alanımız aslında. Gerek rekonstrüksiyon işlemleri, gerek de estetik işlemlerle ilgili olarak. Benim ilgili alanlarımdan bahsedecek olursak, yüz cerrahisi ve vücut şekillendirme özellikle sevdiğim alanlar. Yüz bölgesinde rinoplasti ameliyatı, göz çevresi ameliyatları ve yüz germe ameliyatı özellikle ilgilendiğim bölgeler. Yine gövde şekillendirmede meme estetiği, meme rekonstrüksiyonu, karın germe işlemleriyle gövde şekillendirme operasyonları özellikle sevdiğim operasyonlar arasında. İnsanların vücut algıları artık gitgide daha mükemmeliyetçi olmaya başladı. Özellikle sosyal medyanın daha aktif olmasıyla insanlar kusursuz olmak istiyorlar. Bunları tabii estetik operasyonlarda belli bir sınır önemli. Yani bazen kusurlar da estetik görünebilir. Her şeyin mükemmel olması ama uyumsuz olması da estetik dışında bir şey aslında. Kişiye özel kararlar, alınabilecek riskler, burada önemli olan bunlar. Ama sosyal medya algısıyla birlikte estetik işlemleri talebin gittikçe arttığı bir gerçek. Görüşme sırasında hangi ameliyata, özellikle hastalar genellikle bir problemleriyle ilgili bize geliyorlar. Bu problemin gerçekte olup olmadığı, estetik cerrahi gözünden gerçekten bir problem var mı yok mu? Düzeltilebilir mi? Ve bunu düzeltmek için alacağımız riske değer mi? Bunları hastamızla birlikte değerlendiriyoruz, ona göre karar veriyoruz. Çok uzun kombinasyonlar, ek hastalıkları olan hastalar, hani bu hastalarda mesela çok aşırı uzun ameliyatları genellikle önermiyorum. Ya da küçük deformiteler nedeniyle büyük bir risk alacağımız bir işlem varsa bunu hastalara önermiyorum. Ama düzeltebileceğimiz bir deformite var, hastamızın genel durumu buna uygun, bunu gerçekleştireceğimiz tekniklerimiz var. Bu en uygun hasta oluyor bizim için. Meme volümü kadınlar için çok önemli. Meme hacmi ve görüntüsü, kadınlık algısı olarak. Öncelikle kişinin kendisini kadın olarak hissetmesini gösteren işaretlerden bir tanesi meme bölgesi. Meme görünümü kadınlık açısından, kadınların kendisini iyi hissetmesi açısından çok önemli. Meme ile ilgili birçok problem olabiliyor. Özellikle bahsedecek olursak birazcık, özellikle genç kızlarımızın, genç kadınlarımızın sıkıntısı meme volümünün yetersiz olması, düz bir göğse sahip olmak. Bu hastalarımızda tercih ettiğimiz silikonla meme büyütme ameliyatları. Biraz daha ileri yaşta çocuk yaptıktan sonra özellikle ve emzirdikten sonra kadınlarda meme bölgesinde sarkıklıklar görülebiliyor. Bu durumda meme dikleştirme ameliyatı yapmamız gerekiyor. Eğer meme büyükse memeyi küçültüp ideal boyutuna getirmek de önemli. Meme küçük ve sarkıksa da meme dikleştirme ve meme büyütme, yani silikonla meme büyütme ameliyatı da birlikte yapılıyor. Burada hastaya göre karar vermek, hastanın muayenesi, talepleri önemli bizim için. Hasta ameliyat öncesi görüşme, hastamızla ilgili yapacağımız ameliyat kararımız açısından çok önem teşkil ediyor. Özellikle burada hastalarımızın merak ettiği, evlendiğim zaman süt verebilecek miyim? Burada da şunu söylüyoruz hastalara. Özellikle sadece meme büyütme ameliyatı yaptığımızda meme bezinin arkasında çalışıyoruz tamamıyla. Süt verme ile ameliyatın çok bir ilgisi yok. Yani bu ameliyatlarda hasta süt verebilir. Ama emzirmek ve süt vermek sadece anatomik bir şey değil. Psikolojik de özellikleri var. Memesi tamamen normal olan bir kadın süt veremeyebiliyor. Ya da çok küçük memesi olan bir kadın çok iyi süt verebiliyor. Çok fazla şeyler var emzirme ile ilgili. Bu yüzden biz hastalara şunu söyleyebiliriz ama meme büyütme, salt meme büyütme ameliyatı yaptığımızda emzirmeniz etkilenmeyecek diyebiliriz. Burada sıkıntıyı oluşturan meme dikleştirme ve meme büyütme ameliyatı ya da meme küçültme ya da meme dikleştirme ameliyatlarında. Burada memenin büyüklüğüne göre farklı ameliyat teknikleri var. Bazı teknikler emzirmeyi tamamıyla, eğer çok büyükse hastanın meme bölgesi, bunu küçültmek için yapacağımız bazı teknikler hastanın emzirmesini tamamıyla engelleyebilir. Ama çok büyük değilse kullanacağımız yöntemde meme bezinin bir kısmını alsak bile memedeki süt kanallarını koruyabiliyoruz. Bu nedenle hastanın süt miktarı bir miktar azalmakla birlikte emzirme yeteneği korunabiliyor. Ameliyat öncesi hastamızın problemiyle ilgili bir görüşmemizi gerçekleştiriyoruz. Yine ameliyat öncesinde hastamızdan bir anestezi check-up'ından geçmesini öneriyoruz. Bunun sonrasında hastamız ameliyat oluyor. Ameliyat günü genel anesteziyle yapılan bir işlem olduğu için bir gün hastanede kalıyor. Ertesi gün her şey yolundaysa ve sadece meme ameliyatı yaptıysak hastamız %90 ihtimalle taburcu olabilecek duruma geliyor. Tabii bazen ağrısı olabilir hastanın ya da bir gün daha hastanede tutmak gerekebilir ama genellikle bir gün içinde hastalar hastaneden taburcu olabiliyorlar. Bunun sonrasında online konsültasyonlarımız devam ediyor ama. Ameliyatımızı yaptıktan sonra birazcık süreçten bahsedeyim o zaman. Ameliyat sonrası bir gün hastanede kalıyoruz. Ameliyatın birinci haftasında bir kontrolümüz oluyor her şey yolunda gittiği zaman. Birinci haftasında ciddi şişliklerin büyük bir kısmı geçmiş oluyor. Ama bu hastamızın özel bir çamaşır şeklinde korse kullanımına devam ettiği dönem olmuş oluyor. Yaklaşık ameliyattan sonra bir ay bunu kullanmasını öneriyoruz. Protez koyduysak, yani silikon koyduysak hastaya ya da
meme dikleştirme işlemi yaptıysak meme ile ilgili nihai görüntüye genellikle 3 ay ile 6 ay arasında ulaşırız diye biliyorum. Ama bu birinci haftadan sonra yara iyileşmesiyle ilgili de bir problemimiz yoksa hastamızın hani kıyafet tercihiyle ya da dışarıya çıkmasıyla ilgili bir durum değildir. Meme dokusu ya da protez bu 3 ve 6 aylık sürenin sonunda pozisyonuna ulaşmış olur. Meme büyütme ameliyatları hastaların mutlu olma açısından mutluluk oranının en yüksek olduğu ameliyatlardan biridir diyebilirim. Çünkü hastada düz bir göğsü olan hastaya meme protezini koyduktan sonra ilk aynada kendisini gördüğü zaman çok mutlu olur. Özgüveni değişir. Hatta şundan anlayabiliriz. Hastalar ilk geldiklerinde omuzları düşük olarak girirler kliniğe. Ama her şey yolunda olduğunda birinci hafta kontrollerinde bile hani kıyafetlerini giyip omuzları dik bir şekilde yürürler. Biz oradan anlarız hastanın memnuniyetini. Meme büyütme ameliyatları memnuniyet olarak yüksek olan ameliyatlardan bir tanesi. Kullandığımız protezler silikon standart aslında. Yaklaşık meme büyütme ameliyatları 40 yıldır silikonla yapılıyor. Ve uygulanan silikonlar jenerasyon geliştirilmiş. Şu an 6. jenerasyon silikonlar kullanılıyor. Yan etki potansiyelleri oldukça düşük. Tabii her ameliyatta belli başlı riskleri göze alabiliyoruz. Ama önemli olan bu riskleri almaya değer mi değmez mi bunu değerlendirmek. Şu an kullandığımız protezler yani meme silikonları hem FDA hem de CE onaylarına sahip. Bu silikonları ben de kullanmayı tercih ediyorum. Bunlar güvenlik anlamında en güvenli ve önerilen silikonlar şu an. Problemlerin büyük bir kısmının ameliyat öncesi görüşmede çözülebileceğini düşünüyorum. Şimdi hastalarımızın büyük bir kısmının zaten iki göğsü arasında hafif de olsa bir asimetrisi var. Meme protezinde özellikle aynı protezi kullandığımızda ki hastalarımızın %90'ından fazlasında aynı protezi kullanmak istiyoruz ki o asimetri minimal olsun. Olabildiğince simetrik olmayı sağlayabilelim. Ama bazen hastanın öncesinde de göğüs kafesinin yapısıyla ilgili olabilir, meme yapısıyla ilgili olabilir. Eğer bir asimetri varsa bunu azaltacak önlemler alınabilir. Ama birebir ayna görüntüsünü sağlamamız da mümkün olmayabiliyor. Bunu ameliyat öncesindeki görüşmemizde hastayla detaylı olarak konuşuyoruz. Ne yapabileceğimizi ve ne yapamayacağımızı. Bazı hastalar gerçekten simetri konusunda çok takıntılı olabiliyorlar. Bunlara da neyi yapamayacağımızı anlattığımızda bazıları evet ben ameliyat olmak istiyorum diyorlar. Bazıları da ben bu ameliyatı biraz daha düşünmek istiyorum ya da olmak istemiyorum diyebiliyorlar. Bunda bir sıkıntı yok zaten. Öncesinde konuşmanın, öncesindeki konsültasyonun önemi de buradan kaynaklanıyor. Ama vücudumuzun hiçbir kısmı birbirinin ayna görüntüsü değil. Asimetri olabilir ama ciddi olmaması önemli. Hani hastanın kendisine baktığında, vücuduna baktığında ilk problem dikkati çekiyorsa orada düzeltmek gereken bir asimetri var demektir. Ama normal bir kişide olabilecek olan hafif asimetriler dediğim gibi en başta da bahsettiğim gibi güzellik algısının bir parçasıdır aslında. Mükemmelle yakın olması, mükemmel değil ama doğada her şey mükemmele çok yakındır. Tam mükemmel olmayabilir. Simetri de bu açıdan değerlendiriyorum. Bu problemlerin büyük bir kısmı ameliyat öncesi görüşmede, ameliyat sonrasındaki konuşmalarda çözülüyor. Bazen revizyonlar gerekebiliyor mu? Gerekebiliyor. Eğer gerçekten çok dikkat çekici bir problem varsa onu mutlaka düzeltmek gerekir. Ama hafif problemler için tekrar risk almaya gerek yok. Bizim işlemlerimizin hepsi çünkü yarar-zarar dengesinde. Yarar ağır basıyorsa ameliyat yaparız. Zarar ağır basıyorsa bu riski almayalım deriz. Meme büyütme ameliyatlarını meme altından yaklaşık bir 4 santimetrelik kesiden bu 3-4 santimetre arasında değişir yapabiliriz. Sadece meme büyütme yaptığımızda. Ama meme dikleştirme yaptığımızda bu sefer meme başının yerini değiştirmemiz gerektiği için meme başı etrafında yuvarlak, meme başı orta kısmından aşağıya doğru meme alt katlantısına doğru uzanan düz ve bazen de gerekmekle birlikte meme alt katlantısına paralel bir izimiz olabiliyor. Hastalara genellikle ters T şeklinde bunu tarif ediyoruz. Bu izler başlangıçta ilk 3 ayda biraz daha kırmızı anlaşılabilir olurken 3 aydan sonra gitgide soluklaşıyor. Teknik biraz daha farklı. Meme dikleştirmede teknik biraz daha farklı. Ameliyat süresi biraz daha uzun. Meme büyütme ameliyatları yaklaşık 1 saat civarında sadece meme büyütme ameliyatları sürerken meme dikleştirme ve büyütme yapıyorsak bu 2-3 saat civarlarında olabiliyor. Teknik biraz daha işimiz biraz daha uzun oluyor dikleştirmede eklediğimiz zaman. Ama hastanın ameliyat sonrasındaki iyileşme dönemiyle ilgili bu çok ciddi bir probleme neden olmuyor. Çünkü meme büyütme ameliyatı yaptığımız hastalar, meme dikleştirme ve büyütme ameliyatı yaptığımız hastalar genellikle ek sağlık problemleri olmayan hastalar olmuş oluyor. Ama diyabet gibi, kronik sigara kullanımı gibi ek hastalığı olan hastalarımızda yara iyileşme problemleri
olabiliyor ya da yara iyileşmesi biraz daha uzun sürebiliyor. Evet, kullandığımız silikonların öncelikle yüzeyleri değişkenlik gösteriyor. Bazıları düz yüzeyli, bazıları pütürlü yüzeyli sahip. Bu hastadan hastaya bizim silikonun doku tutunması ile ilgili özelliklerini etkileyen bir süreç. Bunun dışında silikonların yine şekillerine göre de farklılıkları mevcut. Yuvarlak silikon ya da anatomik damla şeklinde silikon dediğimiz silikonlar var. Bunlardan da bahsedecek olursak, yuvarlak silikon gördüğümüz gibi her tarafı eşit, simetrik bir silikon. Anatomik silikonda ise silikonun alt kısmı daha büyük. Anatomik silikonu özellikle tüberöz meme, tüp meme denen bazı hastalıklar var. Meme bölgesinde memenin alt kısmının gelişmediği durumlarda özellikle anatomik damla şeklindeki silikonlar özellikle faydalı. Bir problemimiz varsa öncesinde bunu çözebilecek kişiyle problemin ne olduğunu ile ilgili bir görüşme gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ameliyat öncesi görüşmek hastanın isteği, doktorun da bu konuda neler yapabileceği anlamında önemli. Bu yüzden ameliyat öncesi görüşmede hastanın talebi, ameliyatın nasıl yapılacağı, ameliyat sonrasında ne gibi durumlarla karşılaşabileceği ve olası sorunlar. Bunlarla ilgili yeterli sürede görüşme bence çok önemli. Estetik ameliyatın tekniği kadar en az önemli diye düşünüyorum.